Kıymetli izleyenlerim, bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımımız hasılla ilgili olacak. Elimizde arpalarımız var. 2 çuval. Bir çuval da buğdayımız var orada. Bunları şu anda tabii Ocak ayındayız. Çimlendireceğiz. Yani etrafta ot yok. Tavuklarımızı da bıraktık. Geziyorlar şu anda. Ama yeşillik tabii kışın yeme imkanları yok. Biz de elimizdeki buğdayları ve arpaları çimlendirerek onlara yeşil bir yiyecek sunmaya çalışacağız. Tabii nasıl yapacağız? Onu ben size kısaca anlatmaya çalışalım. Şimdi burada arpamız var. Tabii piyasada arpa satılıyor. Bunlar ezme diye satılıyor. Böyle tüm arpa satılıyor ya da bunu makineden geçirmiş, kırmışlar, parçaya bölmüşler. Bizim burada zavar diye tabir edilen arpalar var yani o şekilde, ama bize bütünlüğü bozulmamış arpa lazım. Bunlar zayıf. Ben bunları tavuklara verdiğim zaman yemiyorlar da, yani çok zayıf. Buğdayı daha çok yiyorlar. Hatta yumurta yeminden daha çok buğday yiyorlar. Yani benim tavuklar en çok buğdayı seviyor. Bu arpayı da değerlendirmek istiyorum. Daha önce koyun ve keçilerim vardı. Onlara hasıl yapmıştım ben. Tavuklara da yapıyorum zaman zaman. Ama siz kıymetli dinleyenlerime de, izleyicilerime de hasıl yapımını da göstermek istiyorum. 15 tane tavuğum var. Tabi bu sene ilk defa yapacağız. Şimdi biraz da buğday koyalım. Buğdayımız da gördüğünüz gibi bütün buğday. Yani kırılmamış, ezilmemiş buğday. Tabi bol yumurta almak istiyorsak tavuklarımıza yumurta yemi ve buğday verebiliriz. Arpa kilo aldırır. Tabi yumurta tavuklarına çok arpa verilmez. Şimdi bunu ıslatacağız. Şimdi bu arpa ve buğdayımızı ben bir kere yıkayacağım, ıslatacağım. Tabii ben arpayla buğdayı karıştırdım. İstenirse ayrı ayrı da yapılabilir. Ben ayrı da yapıyorum. Yani buğdayı ayrı çimlendiriyorum, arpayı da ayrı. Ama bu seferlik böyle karışık yapayım. Tabii çok yumurta almak için insanlar yumurta yemi veriyorlar, değişik yemler veriyorlar. Ama bir de tavukların sağlığını düşünmek lazım. Yani uzun süre verim almak istiyorsak tavuklarımızı dengeli beslemek lazım. Yani bu bütün hayvanlar için geçerli. Şimdi benim şöyle kasalarım var. Yani tepside yapanlar var bunları. Altı delik tabi kasalarım. Şimdi bunlara şöyle koyuyorum dökülmesin diye. Yani buna benzer şeyler yapılabilir. Yani illa ben kömür torbalarını kestim şöyle. Evet.
Tabii bunları yıkasak iyiydi ama şöyle. Evet. Şimdi bu aslında bir gün 24 saat bunu suda bekletebiliriz de. Böyle de çimleniyor. Suda da bekletebiliriz. Yani ben iki şekilde de yapıyorum. Mahmut amcaları yem yapıyor. Dur. İş çimlenince yiyeceksiniz. Şimdi bunları şöyle 2-3 santim kalınlığında, çok yani fazla kalın olmasına gerek yok. Şu biraz çok olmuş. Evet. Şöyle güzelce. Tabii alttan su akacağı için küflenme ihtimali yok. Bura güney cephe. Şimdi bura merdiven. Bunu ben camlattım ki böyle hasıl üreteyim diye. Daha önce hayvancılık yapıyorduk. Burası bizim ahırımız. Onlara da burada hasıl üretiyorduk. Burayı özellikle camlattık, hem eşya koyarız diye, hem de keratalar. Burada çok amaçlı kullanılan bir yer. Yani şimdi ben kasaları bazen buraya koyuyorum ve bu kapıyı kapatıyorum. Gündüzleri güneşli havalarda tabi bura güneş aldığı için çimlenme hızlanıyor. Yani daha kısa sürede hasıl elde ediyoruz. Tabi ben şimdi buraya koymayacağım. Bizim kaloriferimiz var. Orada küçücük de olsa bir şeyimiz var. Yani bunları koyacağım bir yer var. Oraya koyacağım bunlar. Tabi her gün bunları sulamamız gerekiyor. Kıymetli izleyenlerim, burası bizim kaloriferin olduğu yer. Tabi sıcak. Az önce gösterdiğim yerde de olabilir. Ama burası sıcak olduğu için, çimlenmeyi hızlandıracağı için, yani 3-4 günde ben şöyle köklenme başladı mıydı? Yani biraz şöyle 1-2 santim sürgünler çıktı mı tavuklara veriyorum. Tavuklar daha rahat yiyorlar. Şöyle şu pompayla da bunlara şöyle her gün, yani kurutmamamız gerekiyor. Her gün böyle bir pompa yardımıyla ya da hortumla az su açarak da bunları nemli tutabiliriz. Şu kovaya da ısladım ben. 24 saat bu ıslı kalacak. Sadece arpa ısladım. 24 saat ıslı kalacak ve burada sıcak. Çimlenme daha hızlı olacak. Bunları ıslatmadım, bekletmedim. Yani aslında 24 saat bekletmek lazım. Çimlendirmeyi hızlandırmak için. Ama bunu böyle yapılabilir. Ama hızlanmasını istiyorsak, böyle dediğim gibi kovada 24 saat beklettikten sonra kasalara 3-4 santim kalınlığında serebiliriz. Ondan sonra bu günlük bu kadar. Bundan sonraki aşamalarını da ben çekeceğim. İnşallah bunları sizinle paylaşacağız. Kıymetli izleyenlerim, yaklaşık bir hafta önce hasıllarımızı yetiştirmeye başlamıştık.
suya ısladık. Ondan sonra bu kasaların altına böyle torba kesip koymuştum. Ve kasalara yerleştirdik. Şu anda gördüğünüz gibi çimlenmeye başladı. Tabi yaklaşık bir hafta oldu. Tam şey yapmadım ama gününü yazmadım ama bir hafta oldu. Bir haftada bu hale geldi. Özellikle şu köşe daha çok çimlenmiş. Diğer bölgelere nazaran tabi onun nedenini bilemeyeceğim. Bu tamamen arpa hasılı. Diğer 3 kasaya da buğdayla arpayı karışık koymuştum. Şimdi buğdayla arpa karışık olan kasamızı da gösterelim. Tabii ki bunları ben soğuk dış ortamda bu hale gelmedi. Kaloriferin olduğu yerde bunlar bir haftada bu hale geldi. Orayı da ilk hasıl yapımına başlarken orayı göstermiştim. Tekrar göstermeye gerek yok. Bu kasadaki arpayı ben bir gün suda bekletip koydum. Yani bu hale geldi. Bir gün bekledikten sonra kasaya böyle 3 santim kalınlığında serdim. Bu hale geldi. Şimdi kovada bekletmeden, ıslatmadan serdiğim kasayı göstereceğim. Bu da direkt ıslatarak kasaya serdiğim arpa ve buğday karışımından olan hasılım. Şöyle yakından göstereyim. Yine şu köşeler, bazı köşelerin daha fazla çimlendiğini görüyoruz. Tabi onun nedenini bilemeyeceğim. Isı noktasına yakınlıkla ilgili olabilir. Tabi benim kanaatim. Ben şu köşeden bir kısmını tavuklarıma verdim. Çok güzel yiyorlar. Tabi buğdayı çok yiyor tavuklar. Buğdayı daha çok seviyorlar. Arpaları kalmış. Ben ve tavuklara verdiğim kaba baktığım zaman buğdayları tamamen bitirmişler. Ama boyları tabi kısaydı. Çimlenmesi daha azdı. Tabi şuralarda aşırı suladığımız için nişasta oluşmuş. Yani nişeledi derler bizim buranın tabiriyle. Şöyle meyilli koymak lazım. Yani bir 15 dereceyle falan. Böyle küft olmuş olabilir. Şöyle bir bakalım. Evet. Küf gözükmüyor ama sabahki kasada küf de vardı. Küf de oluşabilir. Yani şöyle yandan gösterelim hasıllarımızı. Şöyle hafiften meyilli koymak lazım. Yoksa şu beyazlıkları görüyorsunuz. Yani bizim buranın tabiriyle nişeledi derler. Yani suyun içinde aşırı ıslak kaldığı için buğdaylarımız arpa değil de buğday nişastalamış yani. Nişastaya dönüşmeye başlamış. Eğer ki böyle meyilli koyarsak fazla sular şuralardan altlardan sızacaktır. Yani şöyle gösterdiğim yerden zaten altları delik, oralardan sızacak. Buna dikkat edersek hasıllarımız çok güzel olur. Sanırım 6-7 gün oldu şu anda. Tam yani bilmiyorum ama ya 6 ya 7 gün. Ben gelişmeleri tekrar çekmeye devam edeceğim. Kıymetli izleyenlerim, bugün tahminim 10 gün oldu. Bu hasılları bu kasaya koyalı. Geldikleri büyüklük şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde yani bir 5 santim büyüklüğe ulaştı bazıları. Bu tamamen arpa olan bir kasamız.
Şu da arpa buğday karışık yapmıştım. Bunları da biraz sıkıntı yaşadık gibi. Buğdaylar geç çimlendi. Niyeyse hafiften bir renginde de bir kararma var. Yani küf olmasa da hafiften, yani küf var gibi, bakınız şuralarda. Böyle hafiften rengi iyi değil. Yani arpa buğday karışık koymamak lazım. Daha önce de yapıyordum ama bu şekilde çok böyle olumsuz durumla karşılaşmamıştık ama bunda niyeyse böyle oldu. Ama arpalarımız çok güzel. Yani rengi falan çok güzel. Benim tavuklarım var. Her sabah bir miktar veriyorum. Yani 15-16 civarı tavuğum var. Bunu evde kemirgen falan besliyorsanız onlara verilebilir. Büyükbaş hayvanlara, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlara çok rahatlıkla verilebilir. Bu daha önce de söyledim, tekrar olacak ama bu arpadaki var olan protein ve enerjinin böyle çimlenerekten onların açığa çıkması sağlanıyormuş. Tabi bilemiyoruz, bizim alanımız dışında bir şey ama böyle bir uygulama var, insanları yapıyorlar. Ben de yapıp tavuklara verdim. Sizle de paylaşmak istedim. Tabi buna şunu da ilave edeyim. Yani herhangi bir şey koymuyoruz buna, toprak ya da gübre gibi. Yani arpa ve buğday ya da mısır ne çimlendiriyorsanız suda bir gün bekletin. Böyle ince bir tepsi olur, böyle kasa olur. Onlara serin şöyle 3 santim kalınlığında. Yani evinizde yetiştirebilirsiniz. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum inşallah. Eğer siz de yapıyorsanız, izleyen dostlar, siz ne şekilde yapıyorsunuz? Burada fikir alışverişinde bulunabiliriz yorumlarınızla birlikte. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.